Samsunspor Futbol Akademisi tesislerindeyiz şu anda. Burası 42,5 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir tesis. Tesiste şu anda 2 adet çim sahamız var. Doğal sahamız ve nizami ölçülerde. Bir de yan alanda, birazdan oraya doğru da yürüyeceğiz. O tarafta da özel antrenman alanımız var. Forvet ve kaleci antrenmanları için. Binamız bu şekilde. Onun hemen arkasında 2 tane suni saha var. Oraya geçtiğimizde de orayla ilgili özelliklerini size aktaracağım. 2 tane de suni sahamız var. Nizami ölçülerde yurt dışından geldi ve kakao ağacından granülleri, kanserojen madde içermeyen bir sahamız. Dolayısıyla hijyenik ortamda sporcuların sağlığını gözeterek futbol akademisi faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bunları düşünen başka kulüpler var mı hocam? Elbette ki ülkemizde, Türkiye'de özellikle futbol akademisi oluşumuna ön ayak olan kulüpler var. Tabii sayımızın artmasını diliyoruz. Biz akademi koordinatörleri olarak bir WhatsApp grubumuz var. O gruptan da sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Onlar da işte biz bunu yaptık, siz de bunu yapın ya da bu şekilde yapalım diye. Ancak yine çok büyük bir coğrafyada olduğumuz için Karadeniz'de başka bir akademi oluşumu olmak zorunda. Güneyde başka bir, doğuda başka bir akademi oluşumu olmak zorunda. Çünkü hem fiziki şartlar hem coğrafi koşullar farklılıklar gösterdiği için. Biz de şu anda mesela Haziran ayındayız. Ama rüzgarlı, işte deniz, bu tepenin arkasında deniz var. Rüzgarlı bir ortamdayız. Yani şu mevsimde güneyde sıcaktan duramıyor olabilirler ama biz şu anda serin bir ortamda bu saatlerde bile, öğlen saatlerinde bile antrenman yapabilecek durumdayız. Şimdi bina kısmına aktaralım. Binamızda 4500 metrekare kapalı alanımız var. Bu kapalı alanda üst katta konaklama tesisleri ve dinlenme alanımız var. 116 yatak kapasiteli bir tesis burası. A blok, B blok ve C blok şeklinde 3 farklı bloğumuz var. D blokta da yine bir bloğumuz var ama orası sadece fitness salonunun olduğu bir blok. 400 metrekarelik bir fitness salonu merkezimiz var. Oraya da geçeceğiz birazdan. Alt kısımda tesislerimizde soyunma odalarımız mevcut. Sadece kendi sporcularımızın kullandığı soyunma odaları. Girişte anlatmayı unuttuk ama şu binamız rakip takım soyunma odası. O soyunma odasında rakip takım geldiğinde yani separatize etmiş olduk. Rakip takım geliyor, soyunma odasına giriyor, çıkıp müsabakasını oynuyor bu sahada veya diğer sahada. Ondan sonra tekrar araçlarına binip şehirlerine dönüyorlar. Dolayısıyla buradan bu tarafa doğru bir separatize yapmış olduk. Kendi sporcularımız, kendi oyuncularımızın konuşlandığı bir soyunma odaları şeklinde oluşturduk. Orta alanda da hakem odalarımız var. Bay bayan hakem odası var. Doping test alanımız var. Onları da gösterebiliriz gezerken. Tabii ki. Ben biraz faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Futbol Akademisi faaliyetlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuşlandırmış olduğu U19'dan U14'e kadar bulunan deplasmanlı ve birçok kulübün yine bölgesel olarak yer aldığı bir akademi ligimiz var. U19 PAF takım şeklinde akademi ligi A takımla paralel hareket ediyorlar. Bu ne demek? Yani A takımımız o hafta hangi takımla oynuyorsa biz de o hafta aynı takımla, deplasmanda ise deplasmanda, iç sahada ise iç sahada şeklinde müsabaka oynuyoruz. U17 takımımız bölgesel. Yine Süper Lig ve 1. Lig takımlarının yer aldığı kulüplerden oluşan bir ligimiz var. Geçen sezon uygulandı 38 haftalık bir maratondu. Bu sezon yine aynı şekilde uzun bir maraton olacak ama yanılmıyorsam 34 maça düşecek. Doğru. 16, 15 ve 14 takımlarımız yine çok fazla uzak olmamakla birlikte bölgesel diyoruz ama işte geçen sezon mücadele ettiğimiz takımlar Erzurumspor, Sivasspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor gibi takımlarla mücadele ettik. O da yani dediğim gibi çok uzaklara gitmiyoruz 14-15-16 yaş gruplarıyla. Evet. Dediğim gibi yine ülke coğrafi olarak çok büyük olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu bunları gözeterek sporcu sağlığını, mesafeleri, işte bir de seyahate gittiğinizde döndüğünüzde okulda sürdüğü için okula gitmeleri de gerekiyor çocukların. Onları da gözeterek uygun bir lig statüsü meydana getiriyorlar. Bunları tamamen hayata geçiriyoruz. Bu seyahatlere, hocam bu seyahatlere de veliler de katılıyor mu? Geliyorlar mı? Öyle bir olasılık var mı? Yoksa kendi başlarına münferit şekilde mi geliyorlar? Tabii münferit şekilde geliyorlar. Yani müsabakaları zaten velilerimiz de takip ediyorlar. Hem kendi çocuklarından takip ediyorlar hem de internet sayfamızdan takip ediyorlar veya sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyorlar. Dolayısıyla onlar da gelmek isteyen müsabakalara gelebilir. Öyle bir şey yok. Bazı müsabakalarda kulüplerin bizim gibi tesislere sahip olmadığı için
tribünü bulunmayabiliyor ya da tel örgülerinin arkasından seyredebiliyorlar. Ya da bazı kulüpler müsabakalarda seyirci almıyorlar. Bunlarla karşı karşıya kalıyorlar ama yine de sonuç itibariyle velilerimiz de çocuklarını ve kulüplerini, takımlarını desteklemek için seyahatlerde bizlerle beraber oluyorlar. Güzel. Bu küçük yaş gruplarından bahsetmek istiyorum. 14 yaşın altında 13 yaş, 11-11'e geçiş yaşı aslında bakarsanız tüm akademilerin, tüm teknik adamların en önem verdiği nokta 13 yaş grubudur. Çünkü 12 yaştan sonra yani 7+1'den sonra 11'e geçiş yaşı 13 Doğru. yaştır. Tüm oradaki 13 yaşa kadar yani 12 yaşındaki oyuncuların tüm fundamental eğitimlerinin tamamlanmış olması ve 11-11'e geçişte de daha hazır olmaları gerekiyor. Ondan sonraki süreçte de zaten işte biraz önce bahsettiğim 14 ve yukarıya doğru giden akademiliklerinin müsabaka sistemine dahil olmuş oluyorlar. Bir U13 Ligi Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurmuş olduğu bir lig var. O da yerel bir lig. Evet. Yani bölgenizde, şehrinizde oynadığınız bir lig. Biz bununla birlikte Amatör Spor Kulüpler Federasyonu ile ASKF ile yani Samsun'daki bölgeyle birlikte işbirliği içerisinde daha fazla müsabaka oynamaları için çocukların farklı müsabakalar, farklı ligler düzenliyoruz. Tabii bunlarla kalmayıp 12, 11, 10, 9 yaş grubuna kadar indik ve bunların da liglerini oluşturduk. Süper. Sadece şehrimizde oynuyoruz. Sporcular ne kadar daha fazla resmi müsabaka sıfatında maç oynarlarsa o kadar daha fazla hazır bulunmuş oluyorlar. Çim sahalarımızı, tesislerimizi yürümüş olduk böylelikle iki sahayı. Şimdi böyle otopark alanından tekrar diğer sahamıza geçmiş olalım. Evet. Hocam bu anlattığın sistemdeki futbolculardaki gelişim nasıl? Bu son yıllarda o gelişimi nasıl gördün? Yani bir akademi direktörü olarak bu ligleri kurduktan sonra, bu liglerde ayrıyetten bir mücadele yapıldıktan sonra futbolcudaki gelişim nereye kadar var? Nereye kadar geldi? Şimdi şöyle ülkemizde ya ben 20. yılımı çalışıyorum. Ülkemizde futbola başlama yaşı çok geçti. Ama uzun yıllardır futbola başlama yaşının biraz daha her geçen gün aşağıya doğru çekmeye başladık. Yani 11-12 yaşında futbola başlayan bir çocuğu düşünün ama Avrupa'da 12 yaşında fundamental eğitimi tamamlanıyor. Doğru. Dolayısıyla siz 14-15 yaşındaki gelmiş çocuklarda siz hala top kontrolünü öğretmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu yaşı aşağıya çektikçe oyuncu gelişim süreçleri de bizim için daha da kısaldı. Neden? İşte fundamental'ı erken tamamladık. Dolayısıyla öğrenmesi gereken yaşta, öğrenmesi gereken programı öğrenmesi gereken yaşta öğrendi sporcu. Dolayısıyla o tamamlamayı sağladığında da gelişimini doğru ve olumlu tamamladı. Bu anlamda da elit sporcu sayısında sayıyı arttırmış olduk ülke olarak. Bu kapsamda baktığımızda oyuncuların erken yaşta futbola başlamaları ve öğrenmeleri gereken drillleri ya da fundamental'ı erken yaşta tamamlamaları yani ya da normal olması gereken yaşta tamamlamaları sebebiyle birçok oyuncunun gelişimine katkı sağlamış olduk. Sadece Samsunspor olarak söylemiyorum. Türkiye genelinde akademilerin oluşumu ve değişimi bize bu kapıyı açmış oldu. Bunun dışında biz sporcularımıza sürekli aktardığımız bir şey var. Velilerimize de özellikle. Çünkü veliler bu işin büyük bir paydaşı. Çünkü sporcu antrenman süresinde yani tesise geldi, işte soyundu, hazırlandı, antrenmana çıktı, bitirdi antrenmanını, duşunu aldı, gitti toplam 2 saat. Sporcu bizimle 2 saat beraber ama bir gün 24 saat ve geriye kalan 22 saatin kurgulamasını mutlaka ki velilerle yapmamız gerekiyor. İşte biz bunu birçok röportajımda da söylüyorum. Eğer siz 2 saatlik, ya biz şöyle bakıyoruz olaya. Biz sporcumuzun gelişimi ve değişimi için 2 saatlik antrenmanımızı planladığımızı varsayalım. 2 saatten kastım yani bu total olarak bahsediyorum. Tabii. Antrenman süresinden bahsetmiyorum. Hani yaş grubuna göre 70 dakika, 80 dakika değişebilecek antrenman süresi. Ancak hani hazırlık aşamasıyla birlikte 2 saatlik bir süre. Biz bu süre içerisinde sporcuların yaş gruplarına göre nabız aralıklarına varıncaya kadar her şeyi programlıyoruz ve planlıyoruz. Dolayısıyla bu planlama içerisinde sporcu sahada antrenman süresi içerisinde alması gereken tüm şeyleri alıyor. Ancak geriye kalan sürede yani bir gün 24 saat bu 2 saatin dışında kalan 22 saatlik süre içerisinde sporcunun yapmış olduğu şeyleri hakim değiliz. Yani eve kaçta gidiyor? Eve giderken toplu taşıma mı kullanıyor yoksa babası arabasıyla mı götürüyor? Ya da kendi aracı var bisikletiyle mi gidiyor? Gibi birçok şeyi Doğru. düşünün. Ya da anne baba ikisi birden çalışıyor mu? Evde ev yemeği mi yeniyor yoksa dışarıdan fast food mu söyleniyor? Beslenme düzeni nasıl? Hani doğru saat aralıklarında beslenebiliyor mu?
Akşam kaçta uyuyor? Evinde internet var mı? Sosyal medyada ne kadar fazla süre geçiriyor? İşte konsol oyunlarıyla ilgisi nasıl? Bunlara daha fazla mı vakit ayırıyor? Düzenli 8 saat uykusunu yapıyor mu? Bu 8 saatten kastımız gece 2'de yatıp sabah 10'da kalkmak değil. Yani aradaki süreyi 8 saat Tabii. olarak değerlendirmemek lazım. Bunların tamamına bir hakim olmak gerekiyor. İşte burada veli profili veya veli desteği devreye giriyor. İşte biz o veliden alacağımız destekle birlikte bu sporcuların tamamıyla doğru şekilde gelişimini ve değişimini sağlamış oluyoruz. Elbette ki burada üçgenin üçüncü ayağı var. O da eğitim, okul. Tabii ki. O da çok önemli bizim için. Biz mesela sporcularımız genellikle futbol alanında sporcularımız eğitimde çok başarılı gözükmezler. Biz ama özellikle şunu söylüyorum. Yani siz dersi anlamıyorum deyip dinlemediğinizde algınızı yitiriyorsunuz, odaklanmanızı yitiriyorsunuz. Çok doğru. Basit bir örnek verelim. Matematik dersinde başarılı olduğunu düşünmüyorsun ve o derste de öğretmen anlatırken dinlemiyorsun. Veya odaklanmıyorsun. Başka şeylerle uğraşıyorsun. İşte bu bir süre sonra bu sizin alışkanlığınız haline geldiği için Doğru. sahaya da geldiğinizde antrenmanı yaparken o odaklanmadan uzaklaşıyorsunuz. Antrenörünüze odaklanmadan, Kesinlikle. takım arkadaşınıza odaklanmaktan ve futbolun materyali olan toptan ve kaleden odaklanmadan uzaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla eğer siz o derslerdeki motivasyonunuzu yitirmeyip odaklanırsanız yapmak istediğiniz alanda da odaklanmanızda hiçbir sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sporcularımıza tavsiyemiz olsun. Kendilerini çok iyi görmedikleri derslerde dahi çok odaklanırlarsa, doğru dinlerlerse, öğretmenlerine odaklanırlarsa hem o derste başarılı olacaklardır. Çünkü sadece onların düşüncesi o. Ben bu derste başarılı olamayacağım düşüncesi. Halbuki odaklansa onda da başarılı olacak. Tabii ki. Tabii Çünkü ki. gerçekten çok zor bir işi yapıyorken akıl yürüterek gerçekleştirecekleri temel derslerdeki şeyleri yapamamaları çok büyük şaşkınlık getiriyor bize. Dolayısıyla hem el hem ayak koordinasyonunun olduğu, hani şu 100 yuvarlak topu ayağıyla şu çerçeveden içeri atabilen bir çocuğun normal örgün öğretimdeki derslerinde başarısız olmasını anlamlandıramıyorum. O yüzden çoklu bir eğitim metoduyla her şeyi basamak basamak her yaş grubuna özel şekilde ileriye doğru taşımalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. Hocam şimdi senin bu anlattığın sistemi Avrupa'da görüyoruz. Bilhassa Almanya'dan geldiğimiz için Almanya'da çok görüyoruz. Bu son 5, 6, 7 sene içerisinde Polonya'da da gelişmeye başladı bu sistem. Yani eğitimle futbolu birleştirmek, ayrıyetten verileri de bu işin içine katmak, yani bu üçgeni kurmak Avrupa'daki kulüpler için çok önemli bir hale geldi. Senin de şu an anlattığın üzere öyle bir oturmuş sistem gibi anlatıyorsun. Şu an bende oluşan soru şu. Diğer kulüpler, yani diyelim birincilik kulüplerinden bahsedelim, Süper Lig kulüplerinden bahsedelim. Herkes bu sistemi yapıyor ve %100 şekilde uyguluyor diyebilir misin? Yani bu son yıllardaki 20 seneye aşkın işin içindeyim diyorsun. Edindiğin tecrübeye bakaraktan yani bunlar yapılıyor kesinlikle veyahut da yapılsa çok bambaşka bir düzeye gelebiliriz diyebilir misin? Mutlaka diyebiliriz ama bunun için çaba sarf ettiklerini söyleyebilirim herkesin. Sebebi şu, biz gerçekten kulüp başkanımız büyük bir yatırım yaptı bu tesisleri oluştururken. Buradaki gelişimi ve tertibi ve düzeni oluştururken de çok büyük yatırımlar yaptı. Dolayısıyla aynı yatırımları herkesin yapabileceği düşünmüyorum. Ama bu söylediğimiz mantalitede çalışmaya özen gösteren, çaba gösteren birçok arkadaşımız var. Böyle tesislere sahip olmayıp da yine bu özeni gösteren arkadaşlarımız var. Onları daha çok takdir ediyorum. Biz imkanlarımızın çok bol olduğu, rahat olduğu ortamlarda bu işleri üretmeye çalışıyoruz. Onlar çok kısıtlı imkanlarda bunu üretmeye çalışıyorlar ki gerçekten takdir edilesi davranış, tutum bunlar. Çünkü işte gerçek anlamda Türk futboluna, akademi gelişimine, sporcuların değişimine katkı sağlayacak mantalitede olan arkadaşlarımız. Evet bu birdenbire olacak bir şey değil. Yavaş yavaş olacak bir şey. Çünkü gerçekten ileriki dönemlerde akademiden yetişip A takım bünyesinde kadrosunda yer alacak sporcular bununla birlikte Avrupa'ya veya Türkiye'nin farklı kulüplerine transfer olacak çocukların olduğunda, yani işin aslında meyvesini topladığında bizim bu işi yaptıktan sonra diğer kulüplere de veya başka kulüplerin yaptıkları da diğer kulüplere de örnek teşkil edecek. Tabii. Çünkü transfer bir süre sonra artık limitini dolduruyorsun. Kendi öz kaynağına dönmen gerekiyor. Kendi öz kaynağındaki çocukları kadrona dahil etmen gerekiyor.
Bir de bununla birlikte bir aidiyet var. Şehrin Tabii. aidiyeti var. Tabii. Bu şehrin çocukları Samsporludur sloganımız var. Bu şehre aidiyet olduğu için o sporcular A takım seviyesine geldiğinde çok daha fazla gönülden verimli şekilde sahada performanslarını gösterebiliyorlar diyebilirim. Evet. Akademimizin sporcu sağlık ve eğitim departmanı. Sporcu sağlığını çok fazlasıyla gözetiyoruz. Dolayısıyla akademimizde bir hekimimiz var, doktorumuz var, spor hekimi. Genelde açık Spor oluyor, değil mi? hekimimizin himayesinde, yönetiminde çalışan 2 adet fizyoterapistimiz, 3 tane masörümüz mevcut. Burası da sporcu sağlık merkezimiz. Fizyoterapist ve masörlerimizin çalıştığı alan. Burada sporcularımızın hazır bulunmaları için hem antrenman öncesi hem antrenman sonrası tedavilerini ve masajlarını bu tesislerimizde gerçekleştiriyorlar. Sporcuların özel sağlık sigorta özel hastane anlaşmamız var. Sponsorumuz var. O sayede sporcularımızın sezon öncesi check-up'ları yapılıyor. Ve sezon içerisinde de çok temenni etmiyoruz, çok dilemiyoruz ama herhangi bir sakatlıkla karşı karşıya kalırlarsa onların tedavileri de bu şekilde gerçekleştiriliyor. Buradan fitness salonumuza geçiyoruz. Yine bağlantılı şekilde. Çünkü sakatlık sonrası sahaya dönüşler olduğunda fizyoterapistimiz oradaki çalışmalarını fitness salonunda sürdürüyor. Bisikletimiz, spinning bike'larımız, air bike'larımız, serbest ağırlıklı sistemimiz, koşu bantlarımız ve diğer fitness aletlerimiz mevcut. Sporcularımız kendilerine verilen program dahilinde fitness çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Aşağı yukarı 400 metrekarelik bir alana sahip burası. Üst katta bir asma katımız var. Bu asma katta 2 parkurluk koşu alanımız var. O alanımızı da farklı amaçlarla kullanıyoruz. Dolayısıyla fitness salonumuzda bu şekilde faaliyet göstermekte. İsterseniz üst kata çıkalım. Üst kattan da nasıl bir tesise sahibiz onu görelim. Üst kata çıkıyoruz. Evet, burası fitness salonumuzun üst katı. Asma katlı bir alan. Yani yine buradan aşağıda fitness salonumuzu görebiliyoruz. 2 parkurdan oluşan bir koşu alanımız var. Burada farklı testlerimizi uygulayabiliyoruz. Mesela 20 metre sürat testini burada uygulayabiliyoruz. Ya da 2, 5, 7, 10 metrelik reaksiyon testlerimizi burada uygulayabiliyoruz fotosellerimizle birlikte. Bu alanı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Aşağıdan yine sporcularımızın çalışmalarını takip edebiliyor ve görebiliyoruz. Sağlık ekibimizden bahsetmiştik. Sağlık ekibimizin içerisinde bir beslenme uzmanımız var, diyetisyenimiz, bir de psikologumuz var. Beslenme uzmanımız ve psikologumuzun odası burada. Scout ekibimiz var. Scout ekibi 7/24 çalışıyor onlar. Evden de çalışabiliyorlar. Buradan da tesisimizin içerisindeki konaklama alanına geçiyoruz. Burası bizim single odaların olduğu, tek kişinin konakladığı odaların olduğu, yani antrenörlerin konakladığı alan. Diğer tarafa geçtiğimizde bir dinlenme alanımız olacak. O dinlenme alanına gittiğimizde de sporcuların televizyon izleyebildiği, bilardo oynayabildiği, masa tenisi oynayabildiği, langırt oynayabildiği bir alan. Orası da sporcularımızın dinlenme alanı. Konaklayan sporcularımız burada boş zamanlarını geçiriyorlar. 2 tane mini odamız var. Bunlar da PlayStation ve kutu oyunlarının oynandığı 2 oda var. Orada oynuyorlar. Buradan diğer bloğumuza geçiyoruz. Burası 4 kişilik bir konaklama odamız. Ranzalar var. 2 sağda 2 solda. Çalışma masası var. Sporcularımızın tamamının kilitli dolapları var. Kendi şifreleriyle girebildikleri dolapları var. Buradan
tesislerde sahayı görebiliyorlar. Penceremizden dışarı baktığımızda antrenman sahasını görüyorlar. Her odamızda kendilerine ait tuvalet ve banyoları mevcut. O da burada. Duş perdelerinin olduğu banyo ve tuvaletleri mevcut. Kendilerine ait. Buradan çıkalım. 2 kişilik bir oda. Burada da 2 tane ranzamız var. Yine kilitli dolapları. Arka tarafta banyo ve tuvaletleri mevcut. Bu şekilde banyo ve tuvaletleri mevcut. Buradan pencereden dışarıya baktığımızda sinekliğimizi de açalım. Çim sahalarımızı sporcularımız görebiliyor. Her iki tarafta da sahalara hakim olan odalarımız mevcut. Burada da sporcularımız aynı şekilde konaklayabiliyorlar. Toplam 48 odamız var burada. 116 yatak kapasiteli. Şu anda C bloktayız. B bloğa doğru geçiyoruz. Aşağıya her bloktan inişimiz var. Burası da B blok. Bir sonraki blokta A blok şeklinde devam ediyor. A bloğa geçiyoruz. A blokla B blok arasındaki alandan aşağı iniyoruz şimdi. Buradan yemekhaneye geçeceğiz. Burası yemekhanemiz. 150 kişi kapasiteli yemekhane. Profesyonel mutfağımız var. Profesyonel aşçımız var. Beslenme uzmanımızın, diyetisyenimizin kontrolünde günlük 4500-5000 kalori alabilecekleri şekilde menüler oluşturuluyor ve sporcularımızın 4 öğün, 3 öğün ana öğünler, bir de ara öğün olmak üzere 4 öğün beslenmeleri sağlanıyor. Yine burada da sporcular burada konaklayan ya da konaklamayan fark etmeksizin beslenmelerini burada gerçekleştirebiliyorlar. Evet, ofisten çıkıyoruz. Teknik ekibimizin, antrenörümüzün ofisi. Burayı göstermemiştik. İşte aslında burayı da göstermemiz gerekiyor. Antrenörümüzün çalışma ofisleri, idari ofis ve teknik ofis olarak ikiye ayırdık. Burada da antrenörlerimizin çalışma alanları mevcut. Şimdi toplantı odamıza geçelim. Burası toplantı odamız. 45 kişilik bir toplantı odası, ofis. Burada müsabaka öncesi ve sonrası toplantılarımız gerçekleştiriliyor. Ya da antrenörlerimizle ilgili hizmet içi eğitimler veriyoruz. Antrenörümüzün gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlara verdiğimiz bazı eğitimler ve dersler var. Onları burada gerçekleştiriyoruz. Bir projeksiyon cihazımız var. Onun dışında da yine burada kullandığımız akıllı tahtamız var. Akıllı tahtanın üzerinde antrenman metotlarımızı ya da müsabaka ya da maç taktiklerimizi akıllı tahtanın üzerinde teknik ekibe veya sporcularımıza sunuyoruz. Şu anda futbol okulları faaliyetlerimiz var. 6-13 yaş grubu sporcularımızdan oluşan temel futbol eğitimi alan sporcularımız burada. Hafta sonları cumartesi ve pazar 2 günlük eğitim alıyorlar. Okullar kapandıktan sonra hafta içine geçiyoruz. O zaman da 3 güne çıkıyor. Bir grup pazar, çarşamba, cuma, bir grup salı, perşembe, cumartesi şeklinde eğitim alıyorlar. Buradaki yapmış olduğumuz faaliyette de yetenekli oyuncuları, becerisi yüksek oyuncuları kadromuza dahil etmek. Aşağı yukarı 645 oyuncumuz var şu anda. Okullar kapanmasıyla birlikte bu sayı 1000'lere yaklaşıyor. Her sezon, yaz sezonunda 1000'e yakın ya da 1000'in üzerinde sporcuya temel futbol eğitimi vermekteyiz. Şimdi futbol matiğe geçeceğiz. Futbol matik bizim için çok önemli. Yapay zekanın kullanıldığı, sporcuların daha fazla topa temas ettiği bir cihazımız var. Bu cihazı da sizlere tanıtalım. Orijinal ismiyle Futbol Out olarak geçiyor. Bu cihaz Almanya'da Hoffenheim'da ve Borussia Dortmund'da mevcut. Şimdi biz de aynı şekilde Türk mühendislerin yaptığı, onların uyguladığı bir projeyi az sonra sizinle paylaşacağız. Yine aynı şekilde burada küçük yaş gruplarımızın eğitimleri var. Onlar da burada temel futbol eğitimi alıyorlar. Bu alan henüz yapım aşamasında olan alan. Velilerimiz ve sporcularımız için dinlenme ve mesire alanı haline getireceğiz. Bununla ilgili de çalışmaları sürdürüyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Buradan geçiyoruz. Evet, şimdi yapay zekanın olduğu, teknoloji cihazlarımızın kullanıldığı futbol matiğin içerisindeyiz. Futbol matik orijinal ismiyle Futbol Out. Biz yerli üretim şeklinde, yerli mühendislerimizin katkılarıyla yapmış olduğumuz bir cihazımız. Farklılıklarını içeriye geçtiğimde aktaracağım sizlere. Buradan gidelim. Burası kontrol odası. İçeriden daha net gözükecek birazdan. Burada top şişirme alanımız var. Eş zamanlı olarak aynı anda 10 topu eş zamanlı olarak şişirebiliyoruz istediğimiz barda. Çünkü top atma makinesine girerken topların eşit barlarda olması gerekiyor. Buradan şimdi makinemizin içine girelim. Bu futbol matiğin diğer teknoloji ve yapay zeka cihazlarından farkını sizlere aktaralım. Başımıza dikkat ediyoruz. Buyurun.
Tamam hocam. İçerideyiz. Futbolmatik diğer cihazların aksine top atma makinelerinin köşede olduğu ve görüş açısının daha fazla, sporcunun görüş açısının daha fazla kontrolünde olabileceği bir alan olarak tercih ettik. Orta alanda bulunuyoruz şu anda. Bir basitçe işleyişini aktarıyorum. Biz müsabakalarda ya da antrenmanlarda sporcuların karşı karşıya kaldıkları durumları kesit olarak alıyoruz ve yapay zekanın içerisinde antrenman dili olarak yüklüyoruz. Bu yüklemeyi yaptığımızda ondan beklentimizin süre, topun şiddeti veya kontrolle ilgili yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde kontrol odasından mühendisimiz, makine mühendisimiz oradan bize komut verdiğinde çalışmayı başlatıyoruz. Çalışmanın bir örneğini verelim. Örneğin oyunun adı Arkana Bak. Arkana Bak oyununda top atma makinesi random şekilde veya belirlediğimiz şekilde çalıştıktan sonra ışıklar, paneller arkadan yanacak. Dolayısıyla biz burada topun geldiği yönden kontrolümüzü yapıp yarım ya da tam dönüş yaparak futbolcuya dönüşü öğretmiş oluyoruz. Yani yarım dönüşte buraya vuruş yapıyor ya da tam dönüşle diğer tarafa vuruş yaparak dönüş çalışması gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada amacımız ne? Ne kadar çok tekrar ederse, ne kadar daha fazla topla temas ederse bunu artık kas hafızasına getirmiş oluyor. Bizim burada yapay zekadan veya teknolojiden faydalanmak istememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi şu. Bir antrenör ya da yardımcılarıyla beraber bir antrenör 24 kişilik bir ekiple sahaya çıktığında çok basit örneklendiriyorum. Bir ayak içi pas çalıştığını düşünün. Herkesi birbiriyle eşleştirdiğini düşünelim. 12 kişi karşı karşıya geldi ve pas yapmaya çalışıyorlar. Burada sporcular birbirlerine ya da bir antrenör sporcusuna topu aynı şiddette, aynı düzlemde, aynı ortamda topu atabilmesi mümkün değildir. Yani aynı pası 2 kere üst üste aynı şiddette veya aynı düzlemde atamazsınız. Ancak makine bize bunu defalarca yapabilir. Dolayısıyla bizim istediğimiz düzlemde, bizim istediğimiz açıda, bizim istediğimiz falsoda, bizim istediğimiz şiddette topu attığında makine biz bunu sürekli çalıştığımızda bu bize bir süre sonra kas hafızası haline getirecek ve müsabaka esnasında karşılaşacağımız pozisyonda daha hazır şekilde bulunmuş olacağız. Şu anda mevcutta sürekli oyunları yazıyoruz. Bu dediğim gibi ucu açık bir olgu. Sebebi şu, çünkü müsabakalar esnasında yaşayabileceğimiz şeyleri mutlaka ki gelip yapay zekanın içerisine entegre edebiliyoruz. Yani şu anda 11'e yakın oyunumuz var. Bu 11'e yakın oyunu çeşitlendirebiliyoruz. Tabii bu sayıyı daha fazla arttırabiliriz. 20'lerde, 30'larda belki de çok daha fazla sayılarda kesinlikle antrenman dili haline getirebiliriz. Sadece bir sporcu çalışmıyor. Hemen onu da aktaralım. Mesela 2 oyuncu çalışıyoruz. Siz savunma oluyorsunuz, ben hücum oyuncusu oluyorum. Topun geldikten sonra siz beni savunuyorsunuz. Ben yine gerekli yere vurmaya çalışıyorum. Açılan ışığa vurmaya çalışıyorum. Ya da ikili oluyor, 2'ye 1 oyunlar oluyor. Siz 2 kişi savunma oluyorsunuz, ben tek hücumcu oluyorum. Tam tersini düşünün, 2 hücumcuya tek savunmanın kaldığını düşünün gibi çok fazla oyunu üreterek, çeşitlendirerek sporcularımızın çok daha fazla tekrarla müsabaka esnasındaki pozisyonlara hazır bulunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca hemen telefonumdan uygulamayı açayım. Şu anda canlı yayın bağlanacağız şu anda bulunduğumuz yere. Mesela hemen açıyorum. Kuzey kameramızı açtık. Kuzey kameramızda. Şu anda canlı yayındayız. El sallıyorum. Birazdan geçecek. Evet. Dünyanın her yerinden müsabaka esnasındaki yaşanacak olan dirili, entegre edilmiş dirili istediğim her yerden seyredebiliyor veya kaydedebiliyorum. Sporcularımızın çalışmalarını uzaktan da gözlemleyebiliyoruz. Süper. Kayıt altına alıyoruz. Bu şekilde de bir uygulamamız mevcut. Buradaki veriler, kayıt altına alınan verileri de sonradan analiz ediyorsunuz değil mi? Evet Digi. Buradaki yapılan çalışmalar 15 top üzerinden yapılıyor. Bir çalışma süresi 2 dakika 30 saniye ile 3 dakika 20 saniye arasında aralığında. Bu aralık, neden bu aralığı belirliyoruz? Topun geliş şiddeti ve bir sonraki topun geliş aralığıyla ilgili de yapılan çalışmalar neticesinde nabız aralığını da kontrol etmiş oluyoruz. Evet. Çünkü kolay gibi gözükse de gerçekten peşine gelen toplarda nabzı da yükseltiyor. Yani bir dayanıklılık gerektiren de bir çalışma bu elbette ki. Buradaki veriler anında ana ofisten PDF ya da Excel formatında çıktı olarak alabiliyoruz. O anki yapmış olduğumuz çalışmanın verisini toplayabiliyoruz, kopyalayabiliyoruz. İstersek bütün veriler bir havuzda toplanıyor zaten. İstersek sporcuları birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Ya da mevkisel olarak işte sağ açık oynayan oyuncuların skorlarını bir araya getirip onları karşılaştırabiliyoruz gibi istatistiksel olarak, veri istatistiği olarak istediğimiz şeyi istediğimiz şekilde şeyden çekebiliyoruz. Sistemden çekebiliyoruz. Yani bu vesileyle yapay zekayı da kullanıp Evet.
mühendislerimizin yardımıyla birlikte, senin de zaten akademi futbol bilgisiyle birlikte Evet. güzel, sağlam, iyi, geleceğe dönük futbolcular yetiştirebiliyoruz. Evet, yani futbol günümüzde çok daha farklı bir alana evrilmeye başladı. Çok eski dönemlerde daha çok durağan oynanan bir spordu. Şu anda süratin, çabukluğun çok daha ön plana çıktığı Kesinlikle. bir durumda. Dolayısıyla biz ne kadar kısa zamanda karar verip, karar verme alanı da, yani reaksiyon kısmı da çok önemli. Ne kadar kısa zamanda karar verip, ne kadar kısa zamanda reaksiyon gösterebiliyorsak ve bunu yaparken de ne kadar hızlı ve çabuk yapabiliyorsak futbolda da o kadar daha fazla ilerlemiş oluyoruz. Bu alanda da sporculara katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Harika.